Güzel bir sabahtan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Tuzla sahildeyim. Yürüyüş yapıyorum. Bu sefer de size yürüyüş yaparken hikaye anlatayım dedim. Hikayemin ismi Bir Bardağa Sıkıştırılmış Hayat. İyi seyirler dilerim. Ahmet çok heyecanlıydı. Çünkü bugün hayatını önemli bir derecede etkileyecek olan bir sınav vardı. Üniversite sınavı. Tam evden çıkacakken susadı. Mutfağa gitti ve bardağını doldurdu. Tam su içecekken bardak elinden kaydı ve yere düştü. Bardak yerde çıtır çıtır kırılmakla kalmamış, bir de düşerken Ahmet'in pantolonuna su fışkırtmıştı. Pantolonu sırılsıklam olan Ahmet pantolonunu değiştirmek zorunda kalmıştı. Sonra yeniden bardak alıp kusursuz bir şekilde doldurup içmeyi başardı. Ardından da evden çıktı. Otobüs durağına geldi ve onu sınav yerine götürecek olan otobüsü durağın ilerisine giderken gördü. Otobüsü kaçırmıştı. Ama bir sorun yoktu. Otobüs 10 dakikada bir geliyordu. 10 dakika sonraki otobüs de onu sınav yerine hayli hayli yetiştirirdi. Durakta 10 dakika bekledi ve bir sonraki otobüse bindi. Ahmet'in bindiği otobüsün şoförü dün gece hiç uyumamıştı. Çok uykusuzdu. Ahmet'in eviyle sınav yeri arasında bir E5 vardı. Otobüs E5'te seyretmeye başladığı zaman otobüsün şoförü bir anlığına uykuya dalmıştı. Önündeki arabaya çarpmadan son anda uykudan uyanmış ve ani bir fren yapmıştı. O sırada da olay yerinden bir kanadı sakat olduğu için tuhaf bir şekilde uçan bir güvercin geçiyordu. Ahmet'in bindiği otobüsle arkasındaki araba arasında çok az mesafe vardı. Arkadaki arabanın şoförü dikkatini sadece bir saniyeliğine tuhaf bir şekilde uçan güvercine yöneltmiş ve o bir saniyelik dikkat kaybı yüzünden önündeki aniden fren yapan otobüsü görememiş ve küt diye otobüse çarpmıştı. En arkada oturan Ahmet bu kazayı yaralı bir şekilde atlatmıştı. O gün hastaneye yatırılmıştı ve sınavı kaçırmıştı. Ahmet o gün üniversite sınavına giremediği için bir yıl sonraki üniversite sınavını beklemek zorunda kalmıştı. Sınava bir yıl geç girdiği için üniversite hayatında bir yıl geç başlamıştı. Akabininde de bir yıl geç mezun olmuştu. Hikayenin en başına geri dönelim. Ahmet o bardağı düşürmeseydi pantolonu değiştirmek ve yeniden su içmek için vakit kaybetmeyecekti. Böylelikle de kaza yapan otobüsten bir önceki otobüse yetişecekti ve kazaya karışmayacaktı. Üniversite sınavına yetişecekti ve sınavı iyi bir puanla geçecekti. Bu sayede hikayenin bardağını düşürmesiyle başlayan versiyonuna göre bir yıl daha erken başlayacaktı üniversite hayatına ve bir yılda daha erken mezun olacaktı. Onun mezun olduğu senede de çalışanları çok iyi koşulda yaşatan uluslararası ve kurumsal bir firma onun okuduğu alanda iş ilanları açacaktı. Ahmet o firmada okuduğu meslekte bir süre çalıştıktan sonra o firmanın yurt dışı projesinde değerlendirilecekti ve hayalindeki ülkeye gidip orada çalışmaya ve daha refah içinde bir hayat yaşamaya başlayacaktı. Bardağı düşüren Ahmet ise bu fırsatı bir seneyle kaçırmıştı. Bir sene geç mezun olan Ahmet, mezun olduğu seneden sonra oluşan ekonomik durgunluk nedeniyle iş bulamamıştı. Bir süre işsiz kalan Ahmet en sonunda canına tak etmişti ve kötü bir firmada temizlik görevlisi olarak işe başlamıştı. Asgari ücret karşılığında 12 saat çalışıyor ve çok zor geçiniyordu. Ben bu hikayede kelebek etkisi teorisine bir örnek verdim. Kelebek etkisi nedir diye soracaksanız anlatayım. 20. yüzyıldan önce bilim adamları evrenin tamamen düzenli olduğunu düşünüyordu. Edward isminde bir bilim adamı ise evrenin o kadar da düzenli olmadığını ispatlamaya çalışmak için kaos teorisi diye bir teori ortaya attı. Bu teorinin yan teorisi olan bir başka teori ise kelebek etkisi teorisiydi. Edward bu teoride
Amazon'da yaşayan bir kelebeğin kanat çırpışlarının Amerika'da kasırgalara yol açabileceğini örnek verdi. Yani kelebek etkisi teorisinin bahsettiği şey, en ufak bir şeyin bile evrenimizde çok büyük sonuçlar doğurabileceğiydi. İşte ben de hikayemde küçük bir su bardağının bile bir insanın hayatını nasıl darmaduman edebileceğini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni eklenecek olan hikaye ve videolardan ilk haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.